Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımı ile ilgili 3 önemli püf noktadan ve yöntemden bahsedeceğim. Özellikle menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçeklenebilmesi için bu 3 yönteme mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere şimdi menekşe bakımında ilk yapmanız gereken birinci yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem, menekşeleriniz çiçekleri solduktan sonra yapmanız gereken ilk yöntem. Bu tarz bütün çiçekleri solan ve yaprakları çürümeye başlayan, sararmaya başlayan menekşelerinize ilk yapmanız gereken birinci püf nokta budama yapmak. İlk olarak solan çiçekleri saplarıyla beraber hepsini tek tek kesiyoruz. Bu işlem özellikle menekşenin yeni çiçek çıkarmasını kolaylaştırmak için, çünkü sürekli üzerinde kuru çiçeklerle duran bir menekşe çiçek çıkarımını daha da zorlaştırır. Bu yüzden mutlaka solar solmaz menekşelerinizin solan çiçeklerinizi kesin mutlaka. Bakın bunlar solan çiçekleri ve bunları tek tek kestim. Ve bundan sonra yapraklarına bakmanız gerekiyor. Yapraklarda da bakın bu şekilde çürüyen ya da çürümese bile sararmaya başlayan ve özellikle eski olan, yaşlı olan yaprakları budamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer kesmezsek çok yaşlı yapraklar olursa bu gücünü daha çok yapraklara verir ve çiçek çıkarımını zorlaştırır. Hemen bu çiçeğim için de aynı yöntemi uyguluyorum. Menekşeye çiçek açtırmanın ikinci püf noktası gübre vermek. Doğal gübreleri verebilirsiniz. Pirinç ile doğal bir gübre hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı kadar pirinci bir şişenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine normal arıtma suyu, saf su koyacağım. Sizler çiçek sayınıza göre ölçüyü artırabilirsiniz. Bu 300 milimlik bir şişe. Biraz karıştırıp yarım saat dinlendireceğim. 30 dakika beklettiğim pirinç suyunu süzüp bir cam sürahinin içerisine koyuyorum. Çiçeksiz menekşeleri bu karışımdan 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Menekşe bakımında çiçek açması için mutlaka sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak vermeniz gerekiyor. Ve menekşe toprağı ıslanıncaya kadar bu sıvı bitki besinlerinden verebilirsiniz. Ve diğer önemli bir püf nokta, menekşe sulama yaparken kesinlikle direkt menekşenin gövde kısmına su dökmeyin ve gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Yoksa gövdede çürümeler başlar ve yaprak sararır. Her zaman kenardan su vermeye çalışın. Menekşelerde kök çürümesinin en büyük nedeni fazla sulama ve yanlış sulamalar. Bakın, ya da ikinci yöntem olarak bir saksının ikinci saksı kullanıyorsanız içerisine gübre ya da suyu koyup menekşeyi direkt içerisine oturtmak. Böylelikle gövde kısmına direkt su girmediği için menekşelerde çürüme olmaz. Bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Menekşemin gelişimini sizlerle zaman içerisinde tekrar paylaşacağım. Menekşelerimin son hali bol bol çiçekli. Bunun için üçüncü metottan da bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta, bol ışık alması. Bunu her videomda genelde bahsediyorum. Fakat gerçekten bol ışık alan, yeterli ışık alan,
çiçekler her zaman daha çok çiçeklenir, daha hızlı büyür. Bu yüzden bu aşamada menekşelerinizi pencereye yakın ama direkt güneş almayan, yapraklarını yakmayacak şekilde olan aydınlık bir yere koymanızı mutlaka tavsiye ederim. Eğer bu anlattığım 3 püf noktaya dikkat ederseniz menekşe. Son önemli püf nokta, menekşeler nasıl çoğaltılır? Hemen sizlere kısaca menekşeyi yapraktan çoğaltmanın yöntemini göstereceğim. Bunun için elinizde sağlıklı yaprakları olan bir menekşe gerekli. Menekşe yapraklarının sağlıklı olması gerekiyor. Özellikle çoğaltacağınız yaprağın ve yeni ve çok eski yaşlı yapraklar olmaması gerekiyor. Bu yüzden ortadan menekşe yapraklarını kesin. Ve buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Özellikle menekşeleri yapraklarını keserken farklı menekşe yapraklarını keserek istediğiniz menekşeyi çoğaltabilirsiniz. Menekşeleri ekmeden önce kestiğimiz yaprakların sapları çok uzun, daha hızlı köklenmesi için bakın bu şekilde kesiyorum. Bütün yaprakları uçtan keserek köklenmesini hızlandıracağız. Bu şekilde sadece yaprakların sap kısımlarını toprağın içerisine koyuyoruz. Toprağınızın da torflu, suyu geçirebilen bir toprak olması önemli. Diğer bütün yaprakları da aynı şekilde ekeceğim. Son olarak su sıkıyorum. Toprak kurudukça su sıkabilirsiniz ve bol ışık alan bir yere koyup nasıl çoğaldığını da sizlere göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere aylar sonra menekşeleri yapraktan çoğalttık. Bu şekilde bol bol yeni yapraklar çıkardılar. Bir yapraktan bir menekşe çoğaltmak mümkündür. Köklendikçe yeni yapraklar çıkarırlar. Ve daha sonra gördüğünüz üzere bu şekilde bol bol menekşe elde edebilirsiniz. Bu da yine köklendirdiğim bir menekşem. Küçücük olduğu halde çiçekler çıkarmaya başladı. Bu da sizlerle beraber ektiğim menekşe yaprakları. Bu şekilde küçük küçük yapraklar çıkarıyor. Menekşe yapraklarını bu şekilde köklendikten sonra isterseniz küçük saksılara alıp büyütebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.